Herkese merhabalar efendim. Yükselen Burç serimizde bugün sırada sevgili kovalar var. Sen dünyaya uyum sağlamaya değil, o düzenin nasıl daha iyi işleyebileceğini sorgulamaya geldin. Herkes böyle olayların duygusal akışına kapılıp giderken sen ne yaparsın? Zihinsel bir mesafe koyarsın ve bütüne bakıp aynen şu soruyu sorarsın. Ya bu sistem gerçekten böyle mi çalışmalı? Hayat senin için aslında körü körüne uyulacak kurallar bütünü asla değil mi? Akıl ve vizyonla her an yeniden kurgulanabilecek canlı bir yapıdır. Sanıyorum sizi çok güzel özetledim bu ilk paragrafta. Evet, dışarıdan bakıldığında bağımsız, mesafeli, hatta zaman zaman aykırı görünürsünüz. Evet, oysa bu bir soğukluk değil ki. Sürü psikolojisine girmeyi ve herkesin o baktığı yerden bakmayı reddetme cesaretini gösterdiğiniz için dışarıdan böyle algılanıyorsunuz. Sen çoğunluğun sesine asla kulak vermezsin. Ne yaparsın? Kendi zihnindeki o özgün frekansa kulak verirsin. Sanıyorum seni zaten kova yapan en önemli özellik de işte bu. Evet, yükselen kova seni bugünün sınırlarında değil de geleceğin ihtimallerine bağlayacağını da özellikle belirtmem lazım. İşte bu yüzden bazen bulunduğun ortama ait değilmişsin gibi hissedebilirsin. Bu duyguyu hatta çoğu zaman çok yoğun yaşarsın. Ama tam da işte bu ait olmama hissi vardır ya, sana dünyayı değiştirecek o zihinsel özgürlüğü de aslında kazandıran tarafındır. Bunu da sakın unutma. Eğer böyle neden herkesin kabul ettiğini ben sorguluyorum ya da neden ben her zaman böyle bir adım sonrasını düşünmekten kendimi alamıyorum diyorsanız, evet, burada siz de benim gibi kafanızı sallıyorsunuz eminim. İşte bilin ki bu bir uyumsuzluk asla değil. Yükselen kovanın hayata vurduğu o özgür ve vizyoner mühürdür efendim. Evet, bu videoda Güneş burcun bakın ne olursa olsun yükseleni kova olanların hayata neden bu kadar bağımsız, yenilikçi ve kalıpların dışında yaklaştığını konuşacağım. Yükselen burcun hayata aslında vermiş olduğun ilk refleksi anlatır. Bunu her videomda tekrarladım. Bir kez daha altını çiziyorum. Dış dünyaya yansıtmış olduğun o entelektüel duruşu ve seni sıradanlıktan ayıran zihinsel perspektifini anlatır. Hazır mısın? Hadi o zaman yükseleni kova olanların dünyayı hangi mercekten algıladığını ve bu bakışın hayatı tabii ki nasıl dönüştürdüğünü birlikte keşfedeceğiz. Şimdi genel olarak yükselen kovanın etkisiyle başlamak istiyorum. Şimdi yükselen kovanın aslında genel etkisi hayata karşı böyle kişisel duygularının içinden geldiği gibi bir yöntemle değil de böyle daha geniş, tarafsız bakabilme yeteneğiyle ortaya çıktığını en başta söylemem lazım. Sen olayları bana ne hissettirdi üzerinden asla değerlendirmezsin. Bu düzen nasıl çalışıyor, değil mi? Ve neden böyle sorusuyla algılarsın. İşte bu yüzden bulunduğun ortamlarda çoğu zaman farklı düşünen, böyle alışılmadık çözümler getiren ve yeniliğin kapısını aralayan tamamen o özgür ve farklı kişi olursun. Şimdi yükselen kova aslında seni böyle kalabalığın değil de böyle ihtimallerin tarafına yerleştirir. Yani bunu sen yapmıyorsun. Neticede bu senin burcunun genel özelliği. İlişkilerinde mesela nasılsın? Bireysellik ve zihinsellik tamamen özgürlük temel ihtiyaçtır. Bak, bu asla kaçınılmaz bir gerçektir senin için. Evet, insanlarla çok güzel bağ kurarsın ama kendini duygusal olarak asla kilitlemezsin. Evet, yakınlık senin için alan tanıyan, eşit ve özgür bir birlikteliktir. Aslında bunu diğer burçlar da yapsa ne kadar güzel olur, değil mi? Evet, kovanın farkı burada. Bu duruşun dışarıdan evet çok mesafeli algılanır haliyle. Ne algılanırsa algılansın. Sen hiç buna takılma. Sen sadece kendi düşünce alanını korumak için bunu yaptığını lütfen bil, olur mu? Evet, kriz anlarında mesela duygularla savrulmak yerine ne yaparsın? Şöyle bir geri çekilirsin. Önce durumu böyle akılla değerlendirirsin. Yani panik yapmazsın, sakin kalmayı becerirsin. Ya bir dakika, ne oluyor burada deyip anında böyle kendini geri çekersin. Bak, bunlar gerçekten çok önemli özellikler. Bu soğukkanlılık bazen yanlış anlaşılır. Yani kaçıyor mu? Değil mi? Şimdi hemen bizim toplumumuzda böyle bir kanı vardır. Bak, hemen zoru gördü kaçıyor. Hayır. Yanlış anlaşılır, bırak anlaşılsın. Ama senin asıl gücün nerede? O en karmaşık tabloda bile tarafsızlığını koruyabiliyorsun ya. Bak, gerçekten önünüzde şapka çıkartıyorum. Bak, bunu yapabilmek gerçekten çok büyük bir meziyet. Bunu başarabiliyorsun. Alkışlıyorum seni. Özetle toparlamam gerekirse, bakın, yükselen kovanın şu genel etkisi içerisinde özetle toparlayacak olursam bu kısmı, seni
var olanı böyle sorgulamadan kabul eden biri asla yapmaz. Ne yaparsın? Yeni yollar açan gerçekten öncü birisin. Bak çok güzel bitirdim bu kısmı. Tebrik ediyorum. Şimdi genel etkiyi konuştuk. Peki yükselen kovanın elbette şimdi güçlü tarafları var, zayıf tarafları var değil mi? Şimdi kişiden kişiye göre de değişiyor bu. Bakalım şimdi güçlü tarafları neler? Şimdi yükselen kovanın en büyük gücü nerede biliyor musunuz? Hayata kişisel egoların ve duygusal karmaşaların o dar penceresinden asla bakmazsın. Ne yaparsın? Evrensel ve tarafsız bir bilinçten bakabilirsin. Yani bu ne demek? Hani şöyle bir at gözlüğü tabiri vardır ya, çok özür dilerim ama asla böyle yapmazsın. Daha evrensel, daha tarafsız ve en önemlisi de o kadar güzel bir bilinçle bakabiliyorsun ki. İşte bu zihinsel mesafe ya da mesafeler çoğu insanın duygusal olarak kilitlendiği kriz anlarında işte seni bambaşka bir yerine koyuyor. Bambaşka bir yere getiriyor ve en önemlisi de ne oluyor biliyor musun? Seni özgür kılıyor. Daha ne olsun değil mi? Evet, şimdi bir diğer güçlü yönüne de bakalım. Şimdi doğal ve böyle zorlanmamış bir özgünlük taşıman var. Bak bu benim çok hoşuma gider. Yani farklı olmak için çaba gerektirmiyor. Buna ihtiyacın da yok zaten. Bunu o kadar iyi biliyorsun ki. Yani bir farklı olayım, diğerlerinden böyle birkaç adım öne çıkayım, benden bahsedilsin gibi böyle bir çaban asla yok. Zihnin zaten alışılmışın dışında çalışıyor. Yani özel bir burçsun, zekisin, akıllısın, zihnini gerçekten çok güzel yönlendirebiliyorsun. Senin bakışın bugüne değildir. Yani bugünde kalmazsın. Yarının, bir sonraki adımın planını da yaparsın. Yani bunun ne gerektirdiğine bakarsın. Yani bu ihtiyaç nerede diye gerçekten kendini öyle kodlarsın, ayarlarsın. Ve bu da tabii ki senin farkında olmadan ne yapıyor? Yeniliğin öncüsü yapıyor. Bak gerçekten inanılmaz bir burçtur. Ben bilmiyorum, gerçekten Kova burcunu severim ve yükseleni Kova olanların özellikle bakın bu kısmı çok çok önemli. Buraları çizin, döne döne izleyin derim. Şimdi yükselen Kova'nın çok güzel yanları vardı, güçlü tarafları vardı. Şimdi genel hatlarıyla da böyle bir toparlamak gerekirse yükselen Kova seni kalabalığın içinde böyle eriyen biri olarak asla göremeyiz. Kalabalığın bakış açısını değiştiren bir zihin olarak görürüz. Böyle parlarsın. Bak ne kadar güzel. Senin işte gerçek gücün zaten uyum sağlamakta değil ki. Daha adil ve daha akılcı olan hayatı böyle kendine hayal ediyorsun, tamam mı? Yapmak istediklerini, yaşamak istediklerini hayal ediyorsun ve bunu zaten mümkün kılacak o zihinsel alanı da o kadar güzel açıyorsun ve bunu o kadar güzel hayatına entegre ediyorsun ki zaten başarı da kaçınılmaz oluyor, mutluluk da tadını çıkar derim. Şimdi güzel, buraya kadar çok güzel geldik. Peki Gökçe Hanım, bu yükselen Kova'nın hiç böyle zorlayıcı tarafları yok mu? Negatif yönleri yok mu? Elbette var. Hadi gelin şimdi ona da bir göz atalım. Şimdi yükselen Kova için bence en sarsıcı sınav, sınav yapıyorum siz, bakalım çalıştınız mı? Zihinsel özerklik ihtiyacının zamanla böyle duygusal bir izolasyona dönüşebilmesi. Biraz karışık bir cümle oldu. Şimdi detaylandıralım. Her şeyi böyle rasyonel bir denklem gibi ele aldığında kalbinin verdiği o mantık dışı. Şimdi kalp insana ne yapar? Daha duygusal yaklaştırır değil mi? Mantık devreden çıkıyor. İşte kalbinin vermiş olduğu o mantık dışı ama hani insani sinyalleri susturma eğilimi gösterebilirsin. Aslında bu böyle çok zorlayıcı bir taraf değil ama hani insan olanın doğasında olması gereken bir özellik diye toparlayalım mı? Çünkü çok normal değil mi? İnsan mantığıyla karar verirse çoğu zaman doğru kararlar verebilir. Ama kalp her zaman için daha duygusal, daha naif olduğu için biraz böyle şaşma kısmı olabilir. İşte bu noktada senin bu özelliğin devreye giriyor. Ama bu da kaçınılmaz bir gerçek. Sadece yükselen Kova için geçerli değil. Burayı böyle düşünelim, olur mu? Evet, yoğun duygusal böyle beklentiler ya da ne bileyim böyle seni hani içine çekmeye çalışan ilişkiler karşısında ne yaparsın biliyor musun? Çok cesaretli değilsin, ne yalan söyleyeyim. Biraz geri çekilmeyi tercih edersin. Bu mesafe aslında senin için hani birazcık kendini koruma, kalbini, zihnini koruma biçimi. Tamam mı? Fakat şimdi karşı taraf için nasıl algılanır bu? Şimdi böyle davransanız, mesela bana da biri böyle davransa, ben onu direkt soğukluk ve mesafe ya da böyle ay kendini biraz ulaşılmaz mı zannediyor gibi hissettirir. Evet, zaten bu şekilde algılanıyor karşı taraftan. Ama sen böyle bağlanmaktan korktuğun için değil de işte kendi o özgün frekansını kaybetme korkusu var ya, bunu istemediğin için zaten kendince o sınırı koyuyorsun. Belki yükselen Kova'nın bana göre en can alıcı noktası bu. Yani bu kısım seni birazcık
zorlar ilişkiler kısmında. Seni de biraz yorar haliyle. Bir diğer zorlayıcı alanında aykırı ve böyle zamansız olma halinin yalnızlığa dönüşmesi. Şimdi sen mesela yarının fikirleriyle böyle meşgulken, değil mi, sen bugün yaşamıyorsun, yarını bir sonraki adımı da planlıyorsun ki az önce de belirttik. İşte sen yarının böyle fikirleriyle meşgul olurken çevrendekiler bugünün gündeminde kalıyor. Hayda, buyur şimdi ne oluyor? Sen yarındasın, o nerelere gittin, o hala bugünde. İşte bu vizyon ne yapıyor biliyor musun? Seni zihinsel olarak yani besler mi? Besler ama kalabalıkların içinde bile hani o kimseyle aynı dili, bak bu çok önemli, konuşamıyorum hissi vardır ya, bunu birazcık tetikler. Çok normal değil mi? Yani aynı frekansta olmadığın insanla aynı dili nasıl konuşabiliriz ki? Sen gitmişsin nerelere, hayalin peşinden gitmişsin. Belki de o hayalini gerçekleştirdin, yaşıyorsun. O hala hayal aşamasında. Evet, bunu da böyle yorumlayalım. Yükselen Kova aslında aynı zamanda hani böyle istikrar ve derinleşme konusunda da birazcık sınanır, biliyor musunuz? Yeni fikirler, devrimsel projeler seni evet herkes gibi heyecanlandırır ama aynı zamanda da ne yapar biliyor musun? O yapının içinde kök salmak ve sabırla ilerlemek isteyişin seni birazcık böyle zorlayıcı kısım olarak kalabilir. Bu da seni zorlayacak olan bir diğer kısım. Şimdi yükseleni Kova olan için aslında temel farkındalık, şimdi çok net söylemem gerekirse şu: gerçek özgürlük dünyadan kopmak değil. Bunu bir kere ki belirlemek lazım, netleştirelim. Evet, bağ kuracağız tabii ki. Ama bağ kurarken de kendi özgünlüğünü koruyabileceksin. Özgürlük değil, kendi özgünlüğünü koruyabileceksin. Bunu başarabilirsen dünyanın en şanslı yükselen kovası olarak yoluna devam edersin. Yani ben aslında bilmiyorum ama sizi şöyle yorumlamak istiyorum. Aklın senin pusulan. Bak, çok kilit ve çok güzel bir cümle. Altında dolu dolu mesajlar var. Kalbinse o pusulayı çalıştıran enerji. Bak, bu çok güzel bir an. Tamam, bu anı lütfen gerçekten kayda alın derim. Bakın ne diyorum? Aklın senin pusulan. Kalbin de o pusulayı çalıştıran enerji. İkisi doğru frekansta çalışmalı. Duygularını sistem dışı görmeyi bırak, tamam mı? Çünkü bak, bunu bıraktığın anda sadece farklı olmayacaksın. Aynı zamanda ne olacak biliyor musun? Daha bütün ve çok daha dengeli bir varoluşa doğru böyle koşar adımla gideceksin, benden söylemesi. Evet, şimdi genel anlamda etkileri nelerdir, güzel tarafları nelerdir, zorlayıcı yanları nelerdir, bunları konuştuk. Peki şimdi geldik en güzel kısma. Ben de bu kısmı çok seviyorum. Yükselen Kova enerjisinin o Güneş burcunla birleştiğinde eyvah eyvah nasıl bir karakter ortaya çıkıyor, merak ediyor musun? Hadi gel bakalım. Yani burada artık biliyorsunuz serinin sonlarına doğru geliyoruz. Güneş burcunuz ne olursa olsun yükseleni Kova olanlar. Anlaştık. O zaman başlıyorum. Güneş burcun Koç, yükselen Kovaysa eyvah, bağımsız, isyancı. Şimdi cesaretin evet bireyseldir, hareketin özgürdür. Şimdi ne yapacağız? Nasıl getireceğiz bu ikiliyi bir araya? Kimseyi beklemez, kimseye bağlı kalmak istemez. En büyük sınavı da hızınla vizyonunu aynı çizgide tutabilmek. Tutamazsan vay haline diyorum. Güneş burcun Boğa, yükselen Kova. İç dünyanda biraz böyle istikrar arayabilirsin. Hani dışarıda böyle kuralları sorgulayan bir profil çizebilirsin. Evet, bu çok normal. Ama değişime olur da direnirsen ya da böyle görünürsen de bu kez de ne olur? Hani ikna olduğunda radikal adımlar atabilir misin? Evet, atabilirsin. Yani hani alışılmışın dışında bir güven ikilisi diyebilirim bu ikili için. Güneş burcun ikizler, yükselen Kova. Burada ne var biliyor musunuz? Zihinsel elektrik. Kaçın. Tabii ki sürekli çalışıyor. İkizler devreye girince, değil mi? Çok normal. Fikirler hızla çoğalır. Aman Allah'ım. Öğrenmek, anlatmak, bağlantı kurmak, bunlar zaten senin doğanda olan şeyler değil mi? İkizlerde de bir araya gelince ne oluyor? Burada bir şey var. Risk var. Şimdi burada büyük bir risk var. Derinleşmeden böyle sürekli yön değiştirirsin, tamam mı? Yani bu güzel elektrik, evet, zihin böyle meşgul oluyor. Güzel elektrikler alıyorsun. İşte yeni fikirler, yeni düşünceler, bağlantılar, ama ne oluyor? Bunlar sana birazcık risk getiriyor. Birazcık sakinleştiriyorum. Yani emin ol, derinleş, ondan sonra kararını ver. Yengeç, Güneş burcun Yengeç ama yükselen Kova. Burada birazcık mesafe ve şefkat devreye giriyor. Şimdi aslında içeride çok güçlü duygular var. Dışarıda da kontrollü bir mesafe var. Yani hem bağlanmak hem de o özgürlüğünü korumaya çalışma hissi vardır ya. Şimdi bu iki burçta yan yana gelince böyle bir duygu oluyor. Duygularını böyle akılla dengeleme mücadelesi senin aslında hayatının ana teması oluyor. Bence dikkat et derim. Güneş burcun Aslan, yükselen Kova.
Özgün lider. Şimdi görünür olmak istersin, evet, ama böyle alkışa bağımlı da değilsindir. Yani ama sürekli böyle bir şey olsun beklentisi içerisinde değilsindir. Evet, kendi tarzında parlama, kalabalığı böyle peşinden sürüklemek senin işindir, seversin. Evet, buradaki en büyük sınavın ne biliyor musun? Ego ile ideali ayırabilmektir. Bu ikisini birbirinden ayırt edebilirsen güzel olur. Evet, Güneş burcun Başak, yükselen Kova. Detayları görürsün, sistemleri sorgularsın. Mevcut düzeni iyileştirmek senin zaten doğanda var. Ama fazla böyle eleştirel olduğunda hem kendini hem de çevreni birazcık yorabilirsin. Dikkat derim. Güneş burcun Terazi, yükselenin Kova. Böyle ilişkilerde eşitlik ve özgürlük aynı anda, evet, önemli. Kimseye bağımlı olmadan böyle bağ kurmak isteyebilirsin. Bu da çok önemli. Kararsızlık, bu kombinasyon aslında en büyük sınavı, sakın unutma. Güneş burcun Akrep, yükselen Kova ise evet, yoğun duygularını böyle akıl perdesiyle yönetirsin. Sezgilerin çok güçlüdür ama kontrol sende kalmak ister. Yani güç ve özgürlük arasındaki denge, evet, hayat boyu sende çalışacaktır. Bu da senin için önemli bir detay. Aman dikkat derim. Güneş burcun Yay, yükselen Kova. Evet, zihinsel ve fiziksel özgürlük senin için vazgeçilmez. İnançlar, fikirler ve gelecek planları sanıyorum hayatının merkezinde olacak. En büyük riskin de burada ne biliyor musun? Köksüzleşmek. Bak, bunları lütfen dikkatlice oku ve dinle, olur mu? Güneş burcun Oğlak, yükselen Kova. Evet, geleceği planlarsın ama böyle hani eski kurallarla da yetinmiyorsun. Disiplinle yeniliği birleştirebilirsin. Bu gayet normal, yap zaten. Ama böyle katılaştığında da esnekliği kaybetme riskinin doğacağını da lütfen unutma derim. Evet, Güneş burcun Kova, geldi muhteşem ikili. Yükselen Kova. Özgünlük, bağımsızlık, vizyon en büyük seviyededir. Zaten bunu bekliyor muyduk? Tabii ki. Kendi yolunu çizmek, evet, senin kaderin. En büyük sınavınsa insanlarla maalesef duygusal bağ kurabilmektir. Ki az önce de çok detaylı söyledim, biliyorsunuz. Evet, bağlar kurulur ama işte kalp ve mantık devreye girdi mi İşte işler değişiyor. O dengeyi sen kuracaksın. Ve son olarak Güneş burcun Balık, yükselenin Kovaysa. Şimdi burada böyle empatiyle akıl birleşiyor. Güzel. İnsanlığa tabii ki fayda sağlama arzun çok güçlü. Hayalle böyle gerçek arasında denge kurmak senin aslında buradaki ana dersin olmalı diye noktayı koyuyorum. Evet, bugün yükselen Kovayı konuştuk, değil mi? Yükselen Kova olmak aslında hayata kalıpların içinden değil de hani böyle biraz dışarıdan bakabilme cesaretinin olduğunu sanıyorum anlatabildim bu videoda. Sen uyum sağlamak için değil de sorgulamak ve daha iyisini mümkün kılmak için buradasın. Unutma, herkesin alıştığı düzen evet sana dar gelebilir. Geliyorsa ne yapacaksın? Sorunun sende olmadığını bileceksin. O düzenin kendisinde olduğunu anlaman sanıyorum mutlu olman için yeterli olacak. Şimdi buraya kadar anlattıklarım eğer sende de böyle bir yerlere dokunduysa, yükselenin hayatındaki etkilerini daha iyi anlamak için ne yapıyorsun? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsun ve bildirimleri de lütfen aç, olur mu? Yorumlar kısmında da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde yükselen Balık burcunun dünyasına tabii ki göz atacağız. O ana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.